Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin çok severek tükettiği sütlaç tarifi vermek istiyorum. Damla sakızı ile yaptım bugün ben. İsterseniz sade, isterseniz damla sakızı ile yapabileceğiniz tam tutan şahane bir tariftir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. 4 kilo süt uygun bir tencereye alınır. Yoğurt mayalama kıvamından daha sıcak hale gelene kadar ısıtılır. Bir kase dolusu önceden suda beklemiş, yıkanmış, suyu süzülmüş pirinç eklenir ve karıştırılır. Pirinçler yumuşayana kadar pişirmeye bırakılır. Ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Biz bu arada nişastasını hazırlayalım. 3,5 yemek kaşığı nişasta uygun bir kaseye alınır. Mısır kullandım. Buğday da kullanabilirsiniz. Evet, mısır nişastası uygun bir kaseye alındıktan sonra üzerine yeteri kadar su ilavesi yapılır ve nişasta eriyene kadar karıştırılır. Topak kalmamasına dikkat edelim. Bu püf noktası önemlidir. Evet, nişastamız hazır. Sütümüzü kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pirinçler yumuşacık oldu, pişti. Hiç sertlik kalmadı. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum, karıştırıyorum. Daha sonra 1 paket vanilya ekleyerek hemen arkasından hiç beklemeden nişastalı karışımı ekleyerek hızlı karıştırıyorum. Ve hiç başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynayana kadar, koyu kıvam alana kadar pişiriyorum. Bu tarif annemin yıllardan beri uyguladığı tam tutan sütlaç tarifidir. Evet, isteğe bağlı 1 yemek kaşığı damla sakızı ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Yerken böyle dondurma lezzetinde güzel bir lezzet katıyor. Evet, gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Kıvamı da koyulaştı. Altını kapatıyorum. Ocaktan alarak sunum kaselerine eşit bir şekilde pay ediyorum. Kaselere koyarken dikkat etmeniz gereken püf noktası sürekli karıştırarak hem suyundan hem de pirincinden eşit şekilde pay etmenizdir. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, son kaselerime de sütlacımı alıyorum. Dört litreden bayağı bir kase sütlaç çıkıyor. Gördüğünüz gibi kalabalık misafirlerinizle yapabilirsiniz. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum tezgah üzerinde. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bu ertesi günkü kıvamını göstermek için tekrardan sizler için tezgah üzerine aldım ve kıvam testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi üzeri kaymaklı. Nişastası, pirinci tam yerinde, şekeri de öyle. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izleyin.